Herkese merhaba arkadaşlar. Önceki dersimizde veri tabanı konusuna giriş yaptık. Veri tabanının ne olduğunu, nasıl olması gerektiğinden bahsettik. Avantajları, güncel modern veri tabanı sistemlerinin avantajlarından bahsettik. En sonda iki farklı veri tabanı tipi günümüzde olduğunu, ilişkisel ve ilişkisel olmayan veri tabanları olduğunu ve bizim bu kursumuzda, yani bu derslerimizin devamında ilişkisel veri tabanlarıyla devam edeceğimizden bahsettim sizlere. Yani ilişkisel veri tabanlarıyla devam edeceğiz. Bizim bu oynatma listesi izlediğiniz dersler relational database'lerle ilgili, yani klasik SQL komutlarını öğreneceksiniz. Bu SQL komutları da öğreneceğiniz SQL komutları da hem Oracle'da geçerli, hem SQL Server Microsoft 2022'de geçerli, hem de PostgreSQL'de geçerli, MySQL'de geçerli. Yani bütün relational database'lerde geçerli ortak komutları öğreneceksiniz. Ama biz bunları hangi veri tabanı özelinde öğreneceğiz? Microsoft SQL Server 2022 özelinde öğreneceğiz. Ve Microsoft SQL Server üzerinde yapacağız derslerimizi. SQL komutlarını onun üzerinde pratik edeceğiz. Ancak siz bunları yarın bir gün PostgreSQL'de denediğiniz zaman yine çalışacaktır. Ya da Oracle'da denediğiniz zaman yine çalışacaktır. Çünkü SQL, Structured Query Language, bütün ilişkisel veri tabanlarının ortak dilidir. Değerli arkadaşlar. Evet, şimdi hemen devam edelim isterseniz. İlişkisel veri tabanları dedik. Bizim bu videodaki oynatma listemizin amacı SQL konusuna temellerini öğrenmek SQL'in. Şimdi Relational Database Management System aslında RDBMS kısaltılması arkadaşlar. Uzun uzun işte ilişkisel veri tabanı yönetim sistemleri. Biz buna ne dedim? Veri tabanı deyip geçiyoruz arkadaşlar. Aslında bu uzun bir işlem, işte uzun bir ismi var. Relational Database Management System. Yani SQL Server dediğiniz şey bu. Relational Database Management System, ama kimse bunu uzun uzun ilişkisel veri tabanı yönetim sistemi demiyor. Veri tabanı deyip geçiyor. Bizim kullandığımız veri tabanı SQL Server olacak, ama bu SQL Server'da öğreneceğiniz, üzerinde bu derslerde öğreneceğiniz SQL komutları MySQL, Oracle, PostgreSQL ve benzeri ilişkisel veri tabanlarının hepsinde geçerli olan temel komutlar olacak arkadaşlar. Onlarda da kullanabileceksiniz. Yani bir taşla birden fazla kuş vurmuş olacaksınız. Çünkü hepsinin ortak dili SQL. Devam ediyorum. Şimdi veri tabanı kavramını bir açalım arkadaşlar. Şimdi veri tabanı dediğimiz zaman işte şöyle bir yanlış anlaşma var. İşte veri tabanı diyorsun, SQL Server veri tabanı. Hayır, o bir veri tabanı yönetim sistemi. Biz ona kısaltıp veri tabanı deyip geçiyoruz, ama o sistemin adı, yazılım Relational Database Management System. Biz bu SQL Server'ın içinde ya da Oracle'ın içinde ya da PostgreSQL'in içinde kendimiz veri tabanları oluşturabiliyoruz. Yani şimdi şöyle bir anlam karmaşıklığı var. Şimdi veri tabanı, veri tabanı içinde veri tabanı mı oluşturacağım? Hayır. Sen aslında Relational Database Management System içinde bir database oluşturuyorsun. Mesela şurada çok güzel bir örnek hazırladım sizler için. Mesela arkadaşlar SQL Server 2022 üzerinde ben iki tane veri tabanı oluşturabilirim. İki tane böyle şey düşünün arkadaşlar, böyle ofis silosu düşünün. Ofis silosu ya da depo düşünün. İki tane böyle depo. Birisi personel VT isimli depo. Diğeri de sipariş VT isimli depo. Şimdi bu VT'yi tahmin ettiniz. Veri tabanının kısaltılması. Buraya da database diye yazmışım zaten. Aslında ben şuraya Relational Database yazdım. Buraya mesela şöyle düşünebilirsiniz. Benim mesela bilgisayarımda SQL Server Relational Database'in içinde iki tane database oluşturabilirim. Yani SQL Server içinde iki farklı veri tabanı oluşturabilirsiniz. Hatta 3, hatta 4, hatta 5, bunun sınırı yok. İstediğiniz kadar veri tabanı oluşturabilirsiniz. Evet arkadaşlar, o yüzden ikisini karıştırıyor bazıları. İşte veri tabanı. Bir veri tabanının içinde birden fazla veri tabanları oluşturulabiliyor. Yani bir veri tabanı yönetim sistemi diyelim daha doğru olursa. Bir RDBMS içinde istediğiniz kadar database oluşturabilirsiniz. Yani işte bizim SQL Server aslında bir RDBMS. Şurada gösterdiğim RDBMS, Relational Database Management SQL Server ya da Oracle ya da PostgreSQL. Bunun içinde istediğiniz kadar database oluşturabilirsiniz. Mesela personel VT diye bir veri tabanı oluşturursam ben, ki örnek veri tabanı oluşturacağız ilerleyen derslerde. Acele etmeyin, lütfen atlamayın. Adım adım ilerleyin.
Mesela personel VT isminde ben bir veri tabanı oluşturursam bu veri tabanının içinde tablolar oluşturabileceğim anlamına gelir. Yani personelin adı, soyadı, telefon numarası, özlük bilgileri, maaş bilgileri vesaire, işte ev adresidir, yıllık izindir, performans bilgileri, bunların hepsi bu veri tabanında farklı tablolarda tutulacak arkadaşlar. Ama ortak özellik ne? Doğru bildiniz. Personelle ilgili konular. Personelin işte şu tablo, personelin maaş bilgileri, işte maaş artış oranı, zam oranı, işte 5 sene önceki maaş, 4 sene önceki maaş, bütün maaş bilgileri, aldığı maaşlar, bordrolar. Bir diğer tablo personelin izin bilgileri tablosu. Personelin işte 10 yıldır çalışıyor diyelim şirketimizde. 10 senedir yaptığı izinler, hangi tarihlerde kaç gün izin kullanmış, kaç gün bir sonraki yıla devretmiş falan, o farklı bir tablo. Bir diğer tabloda personelimin başarı belgeleri, aldığı takdirnameler, teşekkür yazıları vesaire ya da işe gelmemiş uyarı cezası, ikaz cezası, işte uyarısı bilmem nesi, bunlar performans sistemi tutuluyor burada. Bir diğer tabloda iletişim bilgileri tutuluyor. Tüm personelin adı, soyadı, telefonu, işte adresi, iş adresi, ev adresi, işte yakınının adı, soyadı bilmem ne gibi farklı tablolar, küçük depolar düşünün. Veri tabanını büyük bir hangar, büyük bir silo olarak düşünün arkadaşlar. Toprak Master Office silosu gibi düşünün. Bunun içinde küçük depocuklar düşünün. Her bir depocuk, biz bir table, İngilizcesi, Türkçesi tablo biliyorsunuz. Tabloda tutuyoruz. İşte iletişim bilgileri bir yerde, performans bilgileri bir yerde, maaş bilgileri ayrı bir tabloda. Bunların her biri küçük deponun içinde küçük saklama birimleri, küçük depocuklar gibi düşünebilirsiniz tablolara. Ama ortak özelliği ne? Bunlar şirketimizdeki personelle ilgili bilgileri tutan bir veri tabanı. O yüzden personel VT ismini veriyorsun mesela buna. Veriyorum işte anlamlı olsun diye. Personel VT bir veri tabanı böyle arkadaşlar. Yani biz veri tabanı nasıl oluşturacağız bunları da göreceğiz. Böyle bir veri tabanı oluşturacağız ilerleyen derslerde. Acele etmeyin ama temel mantık o. Şimdi bu veri tabanı diyelim ben SQL Server 2022 yüklü bilgisayarımda ya da laptopumda buna böyle bir veri tabanı oluştururum. İçine de böyle tablolar atarım. Ayrıyeten ben diyelim bir e-ticaret, ufak bir e-ticaret işi yapıyorum diyelim. Farz edin öyle bir iş yapıyorsunuz. Burada kullanıcılardan aynı bilgisayarda sipariş alıyorsun. İşte kullanıcı işte çok fazla yoğun bir iş değil. Tek tük yani çok gündeki işte 100-200'ü geçmiyor. O yüzden aynı bilgisayarda belki yer var. Aynı bilgisayarda yaptığınızı düşünün. Aynı bilgisayarda aynı SQL Server 2022 içinde ya da aynı Oracle içinde fark etmez. Yani aynı veri tabanı yönetim sistemi içinde RDBMS, aynı Relational Database Management sistemi içinde ben bir tane de sipariş VT isminde bir veri tabanı daha oluşturabilirim. Bu oluşturduğum sipariş VT veri tabanı da bu da bir veri tabanı. Bu da bir veri tabanı. Bu personelle ilgili bilgileri tutan veri tabanı. Bu siparişle ilgili bilgileri tutan veri tabanı. Mesela personel veri tabanında nasıl ki bir tablo üzerinde personelin maaş bilgileri var, diğerinde iletişim bilgileri var, bir diğerinde performans bilgileri var. Farklı tablolarda hep personelle ilgili farklı konular tutuluyor ise sipariş veri tabanında ise yine böyle bir sürü tablo var. Bu tabloların içinde mesela bir tanesinde alınan siparişlerin sipariş numarası, tarih, saat ve müşteri no bilgisi var bunda. Bir diğer tabloda müşterilere ait bilgiler var sadece, işte müşteri no, müşterinin adı, soyadı vesaire gibi, adresi gibi bilgi var. Bir diğerinde ürün bilgisi var mesela. Bu tabloda da sizin web sitenizde hani sunduğunuz ürünlerin isimleri, ürün ID'leri, ürünün fiyatı gibi bilgiler var. Ürünün özellikleri gibi bilgiler var. Diğer bir tabloda satış yaptığınız, mesela hangi müşteri hangi ürünü aldı, hangisini iade etti, ne bileyim, böyle detay bilgileri de bu tablolarda tutacaksınız. Ama her iki veri tabanı da aynı SQL Server veri tabanı yönetim sistemi RDBMS üzerinde, Relational Database Management sistemi üzerinde durabilir. Burayı anlaşıldığını düşünüyorum arkadaşlar. Yani veri tabanı denildiği zaman aslında biz işte SQL Server verse bu aslında RDBMS. Buna da veri tabanı deniliyor hani günlük hayatta konuşurken. Bir de
Bu veri tabanı SQL Server içinde tutulan veri tabanları, sizin işinize özgü veri tabanları var. Bunlar esas veri tabanı bunlar arkadaşlar. Bu SQL Server dediğimiz bir Relational Database Management Sistem. Bunun içinde tuttuğunuz şeylere veri tabanı diyoruz. İşte personel VT veri tabanı, sipariş veri tabanı. Bunlar bir database aslında. SQL Server Database Management System sizin bu verileri tutmanızı sağlayacak. Üzerinde işte bu tablolara mesela yeni bir sipariş geldi. Bu tabloya yeni bir kayıt atmanızı sağlayacak. Ya da güncelleme yapacaksınız. Sipariş adedi mesela 1'di. 2 taneye çıkardı. Güncelleme yapacaksınız. Bu tablo üzerinde yapacaksınız. Yine ya da silmek isteyeceksiniz. Yine bu tablo üzerinde işlemler hangi tablo üzerinde hangi işlemi yapmanızı sağlayan sistem Relational Database Management System. SQL Server 2022 ya da Oracle ya da MySQL gibi bir sistem arkadaşlar. Veri tabanı yönetim sistemi. Devam edelim. SQL dediğimiz şey Structured Query Language demek aslında. Verileri yönetmek ve tasarlamak için kullanılan bir dil. Evet, şimdi language'ten zaten sizler de dikkatinizi çekmiştir diye düşünüyorum. Structured Query Language. Bu bir dil. Veri tabanı tasarlamak ve yönetmek için kullanılan özel bir dil. SQL ile yalnızca veri tabanı üzerinde işlemler yapabiliyoruz arkadaşlar. Programlama dili değil. Yani SQL bir programlama dili değil. İşte klasik programlama dillerinde böyle döngüler yazıyorsun, if, else bilmem ne. Bu öyle değil. Bunda arkadaşlar veri tabanına veriyi at, hangi veriyi at, şu veriyi at ya da veri tabanından veriyi sil, tablo oluştur, tablo sil. Veri tabanı oluşturmak bile SQL mesela. Şu veri tabanı oluşturma işini bile personel VT var ya, şu büyük ambarı bile SQL ile oluşturabilirsiniz. Bu ambarın içindeki tabloları SQL ile oluşturabilirsiniz. Tabloların içinde tek tek kayıtları SQL ile oluşturabilirsiniz. Hepsini SQL yapabilirsiniz. Tabloların içindeki kayıtları silmeyi SQL diliyle yapabilirsiniz. Bunlarla yapabilirsiniz. Bunlarla yapabildiğiniz gibi bir de kendi her bir Database Management Sisteminin RDBMS'in SQL Server 2022'nin ya da Oracle'ın kendi kullanıcı arayüzleri var arkadaşlar. O arayüzlerini açıp onlar üzerinden de veri tabanı oluştur, veri tabanındaki tablo oluştur, tablo sil, kayıt ekle tabloyu, bunları elle de yapabilirsiniz manuel. Ama biz yazılımcı olduğumuz için bu işlemlerin hepsini yazılım üzerinden yapıyoruz. Yazılımda hangi dil kullanıyorsak onunla, mesela C# üzerinden de yapabilirsiniz. C++'la da yapabilirsiniz. Java ile de yapabilirsiniz. Fark etmez arkadaşlar. Hangi dili kullanıyorsanız o dille siz bu veri tabanları üzerinde işlem yapabilirsiniz. Veri tabanları size buna esneklik sağlıyor. Ama programlama dili gibi değil. Yani bir programlama dilinde mesela bir kullanıcı arayüzü yapıyorsun, C#'da forms yapıyorsun, bilmem işte tıklıyorsun butona falan. SQL öyle değil. SQL öyle şeyler yapmıyor. Sadece tablodan bir veriyi sil, tablodan bir veriyi güncelle ya da tabloya veri ekle, tablo oluştur, tablo sil gibi işlemleri yapıyorsunuz. Şimdi bir diğer özelliği az önce söylediğim gibi SQL ile veri tabanında bulunan tablolara bilgi ekler, bilgi silme, bilgi sorgulama gibi işlemleri yapıyorsun. Bu SQL nerede kullanılıyor yoğunlukla arkadaşlar? Genel olarak relational database'ler üzerinde SQL kullanılıyor. Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server ya da işte Postgre gibi, bunların üzerine hepsinin ortak. SQL dili ortak arkadaşlar. Bunlardan bahsettim. Şimdi devam edelim. Peki şu yapıyı gözünüzün önünden hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Tablolara geldim. Şimdi tablo, şu küçük table denen şeyler var ya, küçük depolama birimleri. Şimdi bunlardan bahsedeceğim size. Bir tablo için en önemli şey primary key'dir arkadaşlar. Şimdi tablo konusunu anlatırken primary key ile birlikte anlatacağım ki bundan sonra yapacağımız örnekler daha böyle ayağı yere bassın. Şimdi benim bir tablom olduğunu düşün. Öğrenci no, ad, soyad. Bakın tıpkı Excel'deki tabloya benziyor değil mi? Excel'de de işte okul no, adı, bölümü yazıyordu ya. Bakın bunu burada tutmak yerine şöyle küçültelim. Bunu ben bir veri tabanı tablosunda tutabilirim arkadaşlar. Yani Excel sheet'i gibi düşünün. Bir tablonun içeriği tıpkı bir Excel sheet'i aklınıza gelsin. Gözünüzde canlansın arkadaşlar. Bir tablonun içeriği dediğimiz zaman şuradaki tabloların içerikleri hep şu şekilde.
Ya buna benzer ne tutuyorsan tabii ona ilgili veri değişiyor burada. Ben öğrencileri tuttuysam öğrenci, sen sipariş tutuyorsan sipariş olacak. Sipariş ne olacak burası, ama temeli şöyle Excel sheetleri gibi düşünün arkadaşlar. Kayıtlar var böyle alt alta. Kayıtların ayırt edici bir özelliği var. İşte bu ayırt edici, her bir kaydın bir diğer kayıttan ayrı olmasını sağlayacak ayırt edici özelliği bizim primary key dediğimiz sütun. Genellikle arkadaşlar, genellikle diyorum, bakın genel olarak diyorum. Bir tablonun bir satırın diğer satırdan farklı olmasını sağlayan bir mutlaka en az bir sütunu vardır. O sütun mesela bu örnekte benim öğrenci no sütunumdur. Bu öğrenci no sütunum her öğrenci için farklı bir öğrenci numarası verdiğim ve aynı öğrenci numarasından iki farklı öğrenci olamayacağı için benim öğrenci bilgileri şeklinde bir tablomda, şu tablonun adı mesela table, öğrenci bilgileri table gibi adı olduğunu düşünün. Böyle bu tabloyu açtığımı düşünün, içini düşünün. Bu tablodaki her bir satırın birbirinden farklı olmasını sağlar. Neden? Bu tabloda öğrenciler, mesela bir numaralı öğrenci Kaan. Kaan'ın adı, soyadı Kaan Kaya. 2 numaralı öğrenci Veli Özkan. Mesela buraya diyelim ki tekrar şuraya 4. numaralıdan sonra tekrar şuraya bir numara öğrenci no 1 diyelim ki Ebru bilmem ne. Olmaz arkadaşlar. Bu bir daha bir numarayı kullanamazsınız. Çünkü gerçek hayatta da öyle. Aynı öğrenci numarayı veremiyorsunuz iki öğrenciye, değil mi? Tablolardaki primary key'lerde mantık aynı. Aynı kaydı açamıyorsunuz. Aynı öğrenci numarasıyla aynı sütun, özel bir sütun belirliyorsunuz. Bu sütun, bu örnekte öğrenci no sütunu primary key. Bu öğrenci no sütunu kesinlikle aynı rakamdan iki tane öğrenci no iki satır olamaz. Şunlar sütun, şu gördüğünüz öğrenci no ad soyad bunlar sütun, şunlar satır. Mesela bu tabloda 3 sütun 4 satır var. Burada öğrenci no sütunum primary key, benim öğrenci no sütun primary key olduğu için aynı öğrenci no'dan iki tane kayıt olamıyor. İki tane aynı satır olamaz. Mesela şuraya 1 yazıp öğrenci no 1 işte Ebru bilmem ne. Bu izin vermez. RDBMS izin vermez. Yani SQL Server sizin bu tabloya bir numaralı öğrenci kaydı diye bir tane attıktan sonra bir daha bir numaralı öğrenci kaydını attırmaz. Uyarı verir. Der ki bunu primary key olduğu için yapamazsın. Tabi bunu olması için sizin öğrenci no sütununu primary key olarak tanımlamanız lazım. Unique dediğimiz, yani sadece bir tane kayıt olabilir bir öğrenci numaradan, birden fazla kayıt olamaz anlamında, izin vermez. Primary key tanımlamazsanız izin verir ama. Eğer öğrenci no sütununu primary key yapmazsanız bir öğrenci numarasından istediğiniz kadar onlarca belki yüzlerce kayıt atabilirsiniz. O da bir hata olur tabi. Aynı öğrenci numarayı verirseniz takip edemezsiniz öğrencileri, değil mi? Dolayısıyla bunun primary key nasıl atıldığını falan da göreceğiz ileriki derslerde, ama şimdi temel bilgi olarak bu primary key kavramını öğrenin ki bundan sonra anlatacağım konular daha böyle ayağa yere bassın. Primary key kavramı böyle arkadaşlar. Mesela size başka bir örnek. Şurada evet, mesela yine aynı öğrenci no tablosu ile ilgili öğrenci no sütunu primary key olarak belirledik biz burada. Burada mesela yine öğrenci no 1 2 3 4 Ad, Kaan, Veli, Ece, Ali, işte bölümleri bu sefer elektronik mühendisi, bilgisayar mühendisliği, bilmem matematik, istatistik. Şu Excel'de gördüğünüzün, bakın Excel'de gördüğünüzün şeyi bu. Veri tabanına aktarılmış hali gibi düşünün. Bakın bölüm var, ad var, öğrenci numarası var. Ama Excel'de mesela primary key diye bir şey yok. Yapamazsınız burada. Ben bunu sütunu primary key yapacağım. Olmaz. Excel'de yanlışlıkla tutup siz buraya tekrar bir 105 ya da 101 tekrar girersiniz. Mesela buraya da Ebru'yu yanlışlıkla giriverirsiniz arkadaşlar. Ve Excel'de bu yaptığınız hata sonra sizin başınızı ağrıtır da ağrıtır. Ama RDBMS'de, yani SQL Server'da bunu primary key olarak bu sütunu tanımladığınız zaman bir daha asla ve asla bunu tutamazsınız. Bu şekilde aynı kayıt atılamaz. Bir kere atarsınız bir numaralı öğrenci, bir daha atamazsınız. Ama mesela primary key ad sütunun ve bölüm sütunun primary key olmadığı için mesela Kaan isminde 2 tane öğrenci olabilir burada. Bakın olabilir. Gerçek hayatta da öyle değil mi? Bir sınıfta 2 Kaan olabiliyor. 2 tane Ali olabiliyor. 2 tane Ece olabiliyor. Veli olabiliyor. Fark etmiyor. Mesela 2 Kaan var. Birisi 1 numaralı öğrenci Kaan. Elektronik mühendisliğinde okuyormuş. Bir diğer Kaan ise
öğrenci numarası 5'miş. İstatistikte okuyormuş. Aynı şekilde bölümleri de primary key olmadığı için elektronik mühendisliğinde bakın Kaan da elektronikte, Ece de elektronikte. Şu satırlar aynı olabilir. Ama bakın Ece'nin öğrenci numarası 3, Kaan'ın 1. Şey bile olabilir. Kaan elektronikte, bir Kaan daha elektronikte. 2 Kaan var elektronikte. O da olur ama öğrenci numaraları farklı olur işte. Kaan'ları ayırt edebilmek için öğrenci numarası primary key gerekiyor. Gerçek hayatta da böyle. İşte mesela diye Kaan sınavdan birisi bir Kaan 70 aldı, biri 80 aldı. Hangisi 70 aldı, hangisi 80 aldı? İkisinin de adı aynı. Belki soyadları bile aynı diyelim. İkisi de aynı bölümdeler. İşte bu problemi çözmek için primary key kavramı ortaya çıkıyor. Aslında gerçek hayatta siz kullanıyorsunuz. Yani öğrenci numarasıyla bu primary key gerçek hayatta var aslında. Bunun veri tabanındaki karşılığı primary key. Bu öğrenci no sütununu primary key yaptığınız zaman bu olayı çözmüş oluyorsunuz. Şimdi primary key'ler illa rakam olmak zorunda değil. Bakın burada rakamdı, sayıydı yani number. Burada ise arkadaşlar string, bir metin. Yani primary key mesela bu örnekte e-mail sütunu primary key olarak belirledik biz burada. Mesela e-mail, şifre, tarih, tip. Sizin bir web siteniz var. Kullanıcıları tutuyorsunuz. Bunlar web sitenizdeki kullanıcıların e-maili ve kullanıcı adı yerine e-maili kullanıyor biliyorsunuz hep. E-mail yani kullanıcı adı. E-maili, şifresi, kayıt olduğu web sayfamıza kayıt olduğu, register olduğu tarih ve tipi, kullanıcı tipi admin mi, normal member, üye mi? Birden fazla admin olabilir biliyorsunuz. Ama ağırlıklı hep member'dır. Mesela bunları da tutabilirsiniz. Burada bakın e-mail sütunu primary key. Aynı e-mail'den iki farklı kişi olamaz. Gerçek hayatta da zaten fark ettiyseniz bütün sistemler bakın bütün sistemler hep kullanıcı adı olarak e-mail bir de şifre belirlemenizi ister size. Amazon vesaire elektronik ticaret şirketleri Türkiye'deki hepsi mesela kullanıcı adınız bir e-mail şifre. Çünkü neden? Bilir aynı e-mailden iki kişi olmasa Gmail aynı e-maili iki kişiye vermez. Gmail'in bunu yapmadığını bildiği için tamam mı? Gmail'in bunu yapmadığını bildiği için kimse vermez arkadaşlar. O yüzden kullanıcı adı e-mail şifre olarak tutulur. Ya da herhangi bir mail server'ı aynı e-mail'den veremez. Mesela Microsoft Exchange kuruyorsunuz diyelim. Sistem adminliği yetenekleriniz var. Sistem yöneticiliği biliyorsunuz. Microsoft Exchange kurdunuz. Aynı e-mail adresini iki farklı kişiye verdirmez size Microsoft Exchange. Ya da Hotmail. Suzan varsa bir tane daha Suzan farklı bir kişi olamaz. Tek kişidir. Bunun bir şifresi vardır. Bu şifresiyle hem bu şifresini kullanarak kendi tabi e-mail şifresi ayrı olabilir. O konu farklı. Bizim mesela elektronik ticaret şeyimizde veri tabanımızda mesela şu sipariş VT'den bahsediyorum. Burada bir tablomuz var. Kullanıcılarımızı tuttuğumuzu düşünün. İşte o örnek. Kullanıcı tablosu. İşte bu. E-mailler, şifreler, tarihler ve üyelik tipleri bu bizim sistemimizde tutulan kişilerin bunlar. Burada da e-mail alanı primary key olarak belirlendi. Aynı e-mailden iki kişi olamaz. can@gmail.com bir tane daha buraya eklemeye çalışırsanız hata verir. Eklettirmez arkadaşlar. Bu şekilde bizim primary key kavramı böyle arkadaşlar. Primary key kavramı önemli. Bizlerin veri tabanlarında tablolarımızı önümüzdeki derslerde tasarlarken primary key olarak belirleyeceğiz bir sütunu ve o sütunun bize sağladığı yarar aynı primary key'den birden fazla kaydın girilmesini engellemek olacak. Bunları da göreceğiz arkadaşlar. Önümüzdeki ders devam edeceğiz kurularımıza. Bir sonraki ders görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.